Herkese merhaba, ben Buse, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu şekilde nasıl kalp örebileceğinizden bahsediyor olacağım. Her detayını adım adım sizlere anlatacağım. İsterseniz bunu bardak altlı olarak kullanabilirsiniz. Ya da 2 tane örüp cüzdan, minik çanta yapabilirsiniz. Bu şekilde görünüyor. Örerken pamuklu iplik kullanmak istiyorum. Ama isterseniz herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. Akrilik ipler de örülebilir. Ben esnemeyen türde bir ip kullanmak istiyorum. İpinize uygun tığ seçebilirsiniz. 3 milimetrelik tığ ile örmek istiyorum. Bir de makasa ihtiyacımız var. Bunları kenara koyup videoya geçebiliriz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler dilerim. İpi parmağıma doladım. Zincir çekerek başlayacağım. Bir boşluk yapıyorum ve düğüm yaptım. 18 tane zincire ihtiyacım var. Zincir yapmak için ipi doladım. Boşluğun içinden geçirdim. Tekrar. Bu şekilde çok sıkı değil, çok bol değil. ...18 zinciri yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4. Dördüncü ilmeğin içerisine ikili trabzan yapmam gerekiyor. İp tığın üzerinde ve dördüncü ilmeğe batacağım. 1, 2, 3 ve 4. Battım. İpi doladım. Aynı boşluktan geri çıktım. Tığda şu an 3 tane ilmek var. Önce ikisini, daha sonra ikisini ördüm. Bu boşluğun içerisinde toplamda 5 tane ikili trabzan yapmam gerekiyor. Zinciri de trabzan olarak sayıyoruz. 6. İlkini yaptım. Tekrar aynı noktaya battım ve bir ikili trabzan daha yaptım. Beş tane ikili trabzanı yaptıktan sonra 4 tane ilmekte birer tane ikili trabzan yapıyorum. Orta kısma geldiğimde 5 tane ilmekten ilmekler toplayacağım. Bunu nasıl yapıyoruz? İp tığın üzerinde ilk ilmeğe battım, ilmek çıkardım, ilkini ördüm. Bu tığda duruyor. Tekrar doladım. İkinci kez battım, ilmek çıkarıp ilkini ördüm. Yine tığda duruyor bu ilmekler. İpi aldım ve yeni bir ilmek çıkarıp ikisini ördüm. 4 tane oldu. Tekrar yapıyorum. İkisini ördüm ve tekrardan batıp ilmek çıkardım. İkisini ördüm. Tığda şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmek var. En son 6'sını birlikte ördüm. 4 tane ilmek üzerinde yine bir tane ikili trabzan yapacağız. Kalan son ilmekte diğer tarafta yaptığımız gibi 6 tane ikili trabzan yapacağız. Burada zinciri de saydığımız için 5 tane yapmıştık. Burada direkt 6 tane ikili trabzan yapıyorum.
İlk sırayı tamamlamış olduk. Örerken alt kısımdan devam ederek öreceğiz. Görüntü bu şekilde olmalı. Orta noktaya kadar 6 tane ikili trabzan yapacağız. Bu sırada ördüğümüz trabzanların karşısına denk gelen yerlere batmam gerekiyor. Bir yandan da arkadaki ipi yürütmek istiyorum. İsterseniz sonradan gizleyebilirsiniz. Buradaki ikili trabzanın karşısına denk gelen yer burası. Birincisi, ikincisi, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Orta noktaya geldiğimde buradaki ilmeğin içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktada 5 tane ikili trabzan. Tekrardan sıra sonuna kadar 6 tane ikili trabzan. Her noktada bir tane. Sıra sonuna geldiğimde başlangıçtaki zincirin tepesine batıyorum. Kayma dikişiyle sıramı kapattım. Böylece her iki tarafta da bir sıra boyunca örmüş olduk. Bir böyle, bir de böyle. İkinci sıraya başlarken 3 zincir çekiyorum. Bu zincir ikili trabzanla eşdeğerli olacak. Yani bunu da trabzan olarak saymam gerekecek. Aynı noktadan trabzan yaparak başlıyorum. Artış yapmış oldum. Sonraki 5 ilmekte de 2 tane ikili trabzan yapacağım. Her noktada 2 tane ikili trabzan. Hemen yanındaki ilmeği batıyorum. Ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum aynı noktada. Bir önceki sırada yaptığımız 6 tane ikili trabzanın üzerine artışlar yapmış olduk. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir bunda, bir bunda. Artış yok. Birincisi ve ikincisi. Tekrardan ilmek toplamam gerekiyor. İkili trabzan yapar gibi ilmek çıkardım. İlkini ördüm. Tekrar yanındakinden ilmek çıkardım. İlkini ördüm. Yanındakinden ilmek çıkardım. İlkini ördüm. Tekrar beş tane ilmekten bu şekilde ilmekler topladım. Tığımda 2, 4, 6 tane ilmek var. Altısını birlikte ördüm. Bunu yapmamızın sebebi kalbin orta kısmında oyuntu olsun istiyoruz. O yüzden tekrardan 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birincisi, ikincisi. Tekrardan artış yaptığım noktaya geldim. Buradaki 6 ilmek üzerinde 2 tane ikili trabzan yapmam gerekiyor.
Artışlarımı yaptıktan sonra dönüşü sağlamış oldum ve orta noktaya kadar her ilmekte bir tane ikili trabzan yapıyorum. Orta noktaya kadar devam ettim. Burada toplamda 5 tane ikili trabzan yapmıştık. 2 tanesi burada ilmeğin, ikisi de burada. Bu orta noktada benim artış yapmam gerekiyor. Yani benim bu noktada 5 tane ikili trabzan yapmam lazım. Kalbin sivri kısmı burası, çukur kısmı burası iyice belirginleşti ve tekrardan sıra sonuna kadar birer tane ikili trabzan yapıyorum. Yeni sıraya başlarken yine 3 zincirle başlıyorum ve aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece artış yapmış oldum. Şimdi bu sırada bir tek bir de artış yapmam gerekiyor. Daha önce daire ördüyseniz aynı mantık. Tekrar hemen yanındaki ilmeğe batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir çift, bir tek yapmış oldum. Tekrardan yanındaki ilmekte 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece artış yapmış oldum. Yanındaki ilmekte bir tane. Nerede nasıl artış yapacağınızı karıştırıyorsanız şöyle baz alabilirsiniz. Bir önceki sırada bakın artış yaptığımız kısım burada. V şeklinde görünüyor. Bu V'nin sağ kanadında artış, sol kanadında tek yapacağız. Ve diğer tarafa geçtiğimizde tam tersi olacak. Bir tek, bir çift olacak. Şimdi ben devam ediyorum. En son tek yapmıştım. Çift yapıyorum. Yanına bir tane. Artışlarımı tamamladım ve dönüşü sağlamış oldum. Kalbin bombeli kısmı. Bakın bir alt sırada çift 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 şeklinde artışlar yapmıştık. Üst sırada tek çift şeklinde yapmıştık. Hemen bakıyorum alttaki V sağ kanadına çift, sol kanadına tek yapmışım. Gruplara bakalım. Tek çift olarak 1, 2, 3, 4. Başlangıçta çektiğimiz zincirin olduğu yere trabzan yaptığımız için çift ve tekti. Böylece beşerli bir grubumuz olmuş oldu. En son tekle bitirdim. Orta kısımda ilmek topluyorduk hatırlarsanız. Hemen ilmek toplamaya başlıyorum. İlkini örüyorum ve tığımda toplamda 6 tane ilmeğim olması gerekiyor. Altı ilmeği birlikte örüyorum. Hemen yanına bir tane tek yapıyorum. Bakın burada da V görünüyor. Yani artış yaptığım kısım. Tek, çift, tek, çift şeklinde devam edeceğim. Buranın tersi olduğu için V'nin sağ kanadına tek, sol kanadına çift yapacağım. Ve buradaki V'ler bitene kadar artışlarımı devam ettireceğim. Daha sonra
kalan kısımları öreceğiz. Artışları tamamladım. Orta noktaya kadar her ilmekte bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. On tane ikili trabzandan sonra ortadaki beşlinin orta kısmına artış yapıyorum. Aynı noktada 5 tane. Sıra sonuna kadar 10 tane ikili trabzanla devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam ettim. Başlangıçtaki zincirin üzerine batıyorum. Kayma dikişiyle sırayı kapattım. Artık burada ipimi kesebilirim. Daha fazla büyütmek istemiyorum. Bu şekilde. Umarım anlaşılır ve keyifli olmuştur. Ördüğünüz zaman benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu ipi de iğne yardımıyla arkada ilmeklerin içinden gizleyeceğim. Detaylı fotoğraflarını Instagram üzerinden paylaşıyor olacağım. Instagram adresim de açıklama kısmında olacak. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Örecek olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.